Küresel olarak kalp hastalıkları bir numaralı ölüm nedeni olarak yerini koruyor ve dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon insanın hayatını kaybetmesinin nedeni arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 36 saniyede bir kişi kardiyovasküler hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor ve yine ABD'de her 4 ölümden biri bu sebeple görülüyor. Ülkemizde de ölüm nedenlerinin %42'sini kroner kalp hastalıkları oluşturuyor. Günümüzde oluşum nedenlerinden tedavisine kadar kalp hastalıkları hakkında bilgilendirme ile farkındalık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ancak kalp sağlığı hakkında toplumda yayılan bilimsellikten uzak söylemler kalp sağlığını riske atıyor. Hastaların yaşamlarını kaybetmelerine bile neden olabiliyor. Üstelik günümüzde spekülasyonlara inanmak özellikle sosyal medyada çok kolay oluyor. Acıbadem Taksim Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Murat Turfan, kalp sağlığı hakkında toplumda doğru sanılan 10 yanlış bilgiyi anlattı. Yanlış. Kalp hastalığı konusunda endişelenmek için çok gencim. Doğrusu. Şimdi nasıl yaşadığınız hayatınızın ilerleyen dönemlerinde kalp hastalığının gelişme riskini etkiliyor. Henüz erken çocukluk ve ergenlik döneminde atar damarlarda plak oluşumunun öncüleri gelişmeye başlıyor. Ayrıca genç ve orta yaşlı insanlarda kalp problemleri günümüzde daha sık görülüyor. Bunun sebebi ise hatalı beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obezite, tip 2 diyabet ile diğer risk faktörlerinin daha genç yaşta görülmesidir. Yanlış. Kalp durması ve kalp krizi aynı şeydir. Doğrusu. Damarlardaki tıkanma nedeniyle kalp kası hayati önem taşıyan oksijen ve besinleri alamıyor. Eğer tedavi edilmezse kalp kası zarar görmeye ve ölmeye başlıyor. Koroner arterlerden biri tıkandığında da bu sebeple kalp krizi oluşuyor. Kalp durması ise hastanın kalbinin vücuduna kan pompalamayı bırakması ve bunun sonucunda hastanın nefes alamaması, bilincin kaybolması olarak tanımlanıyor. Kalp durmasında hasta hayati fonksiyonlarını yitiriyor. Bu durumda hemen 112 aranmalı ve bu konuda eğitim almış bir kişi tarafından kalp masajına başlanmalıdır. Yetişkinlerde kalp durmasının en önemli sebebi kalp krizidir. Bunun nedeni ise kalp krizi geçiren kişide kalp durmasına neden olabilecek ölümcül bir kalp ritmi ortaya çıkmasıdır. Ancak bu ritim problemi sadece kalp kriziyle ortaya çıkmaz. Ayrıca ritim problemi oluşmadan da kalp durması gelişebiliyor. Kalbin durması ve bunun sonucunda oluşan ani ölüm her zaman kalp krizi demek değildir. Yanlış. Yüksek iyi kolesterole sahip olmak kötü kolesterolü dengeleyebilir. Doğrusu. Eskiden iyi kolesterolün yüksek kötü kolesterol seviyelerinin etkisini telafi edeceği düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar durumun böyle olmadığını gösterdi. Önemli olan LDL kolesterol denen kötü kolesterolü kontrol altında tutmak. Yüksek bir HDL yani iyi kolesterol seviyesi iyi bir durum olsa da bu vücudumuzun atar damarlarında kolesterol birikimini kesin olarak önlemiyor. Yanlış. Kalp hastalığı bir erkek hastalığıdır. Doğrusu. Kardiyovasküler hastalıklar kadınların erkeklerle aynı oranda hayatını kaybetmelerine yol açıyor. Aslında kroner kalp hastalığından yaşamını yitiren kadınların sayısı meme kanseri nedeniyle hayatını kaybedenlerden 2 kat daha fazla. Bu rakamlar göz önüne alındığında kalp hastalığının kadınları etkilemeyeceğine ve bu hastalıkların sadece orta yaşlı erkeklerde ortaya çıktığına inanmak endişe vericidir. Bu kadın hastaların risk faktörlerinden veya kalp krizi semptomlarından daha az haberdar oldukları ve kalp krizi geçirdiklerinde 112'yi daha geç aramaları anlamına gelebiliyor ki bu durum hayatta kalma şanslarını önemli ölçüde azaltabiliyor. Yanlış. Yüksek tansiyonum olup olmadığını bilirdim çünkü belirtileri olurdu. Doğrusu. Yüksek tansiyona sessiz katil deniyor çünkü genellikle kişi hastalığının farkında olmuyor. Bunun nedeni ise hiçbir zaman belirtiler vermeyebilmesidir. Yüksek tansiyon tedavi edilmezse kalp krizi, felç, böbrek hasarı ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Dolayısıyla erken dönemde tedavisi çok önem taşıyor. Yanlış. Vitaminler ve besin takviyeleri ile kalp hastalığı riskimi azaltabilirim. Doğrusu, antioksidan olan vitaminler E, C ve beta karoten kalp hastalığı riskini düşürüyor. Bununla birlikte bu vitaminlerle yapılan çalışmalarda
Dışarıdan takviye olarak bunları almanın kalp hastalıklarından korunmada hiçbir faydası gösterilememiş. Henüz anlaşılamayan nedenlerden dolayı vücut vitaminleri ve mineralleri en iyi şekilde besinlerle elde edildiklerini emiyor ve kullanıyor. Bu nedenle ihtiyacınız olan vitamin ve mineralleri takviyelerle değil, dengeli bir şekilde sebze ve meyve tüketerek almaya özen gösterin. Yanlış. Kalp krizi sırasında öksürmek hayatınızı kurtarabilir. Doğrusu, kalp krizinde şiddetli bir şekilde öksürmenin kalp durmasını önleyeceğine, dolayısıyla hayatın kurtulabileceğine dair tıbbi bir kanıt yoktur. Kalp krizinde kalp durursa bilinç kayboluyor. Kalp masajı yapılmazsa hasta hayatını kaybediyor. Eğer bilinç açıksa o zaman kalp durmamış oluyor ve bu nedenle kalp masajına da gerek kalmıyor. Bu süreçte eforun öksürmek yerine 112'yi aramak için harcanması gerekiyor. Yanlış. Kalp hastalığı olanlar egzersiz yapmaktan kaçınmalı. Doğrusu, egzersiz kalp kasını güçlendirmeye ve vücuttaki kan akışını iyileştirmeye katkı sağlıyor. Kalp krizini veya kalp durmasını tetikleyen egzersiz riski son derece düşüktür. Ancak tamamen hareketsiz yaşam sürdürüyorsanız ve ileri derecede kalp hastalığınız varsa spor yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Yanlış. Kolesterol ilaçları karaciğere zarar veriyormuş. İlacı bırakmalıyım. Doğrusu, kandaki kolesterol düzeyinin yüksekliği atardamarlarda darlık gelişmesi için en önemli risk faktörlerinden birini oluşturuyor. Bu darlık yerine bağlı olarak kalp krizi, felç ve ölüme yol açabiliyor. Sağlıklı bir diyet, egzersiz ve kilo vermek bu riskleri azaltsa da çoğu zaman yeterli olmuyor. Bu nedenle seçilmiş hastalarda kolesterol ilaçlarını kullanmanın mecburi olduğunu söyleyen doçent doktor Murat Turfan, yapılan bilimsel çalışmalarda bu ilaçların kalp krizi, felç ve ölüm riskini azalttıkları görülmüştür. Diğer tüm ilaçlar gibi ki buna çok sık da kullanılan ağrı kesiciler de dahil bu ilaçların yan etki ihtimali vardır. Ancak yan etki düşük bir olasılıkla gelişiyor ve ilaçlar kesilir kesilmez ortadan kalkıyor. Doktorunuz bu düşük ihtimal için dahi sizi zaten kontrole çağırıyor. Kolesterol ilaçlarından elde edilen faydanın yanında bu risk çok önemsiz duruyor. Bu yüzden doktor kontrolü altında bu ilaçları kullanmanız hem ölüm riskini azaltır hem de güvenlidir diyor. Yanlış. 40'lı yaşlara geldikten sonra herkes aspirin kullanmalı. Doğrusu, kan sulandırıcılar kalp krizi geçiren veya stent ya da bypass yapılan hastalarda ömür boyu kullanılması gereken ve yeniden kalp krizi riskini düşüren bir ilaçtır. Ancak hiç kalp krizi geçirmeyen kişilerin aspirin kullanarak kalp krizi ve ölüm riskini azaltmaları tartışmalı bir durumdur. Bazı kan sulandırıcıların mide üzerine zararlı etkileri mevcut ve kanama riskini artırıyor. O yüzden primer koruma dediğimiz hiç kalp krizi geçirmemiş hastalarda aspirin kullanımı ancak kalp hastalığı açısından çok yüksek riskli bireylerde faydalı oluyor. Düşük riskli insanların aspirin kullanmasının bırakın faydası, zararı dahi olabiliyor.